Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir temizlik videosu paylaşmak istedim. Nereyi temizleyeceğim? Klozetimi temizleyeceğim. Ben klozetimi 3 farklı etapta temizliyorum. Yani birincisi aylık yapmış olduğum klozet temizliği, ikincisi haftalık olarak yapmış olduğum klozet temizliği ve üçüncüsü de günlük olarak yaptığım klozet temizliği. Diğerlerini daha sonra sizinle severek paylaşabilirim. Fakat bugün yapacak olduğumuz aylık klozet temizliğim olacak. Affınıza sığınarak klozeti göstereceğim ama umarım keyifli ve yararlı bir video olur. Siz de kendi klozet temizliği konusundaki fikirlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Şimdi videoya başlayalım. İlk önce tuvaletin içerisinde birikmiş olan suyu fırça yardımıyla pompalayarak en az seviyeye indirmem gerekiyor. Bunu da yapmak için şu şekilde fırçamı pompalıyorum. Suyun gittikçe daha da azaldığını görebilirsiniz. Zaman içerisinde yaklaşık olarak bir ay önce yapmış olduğum için kenarlarda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hafif kireçlenmeler olmuş. Bunların burada görünmesini kesinlikle istemiyorum. Ve pompalayarak suyu en asgari düzeye indirmeyi başardım. Fırçamı alıyorum. Bu sarı lekelerin ve içeride birikmiş olan kirecin yok edilmesi için illaki ben porçöz kullanıyorum ayda bir defa. Bunu göz kararı ile kullanacağım. Fakat bunu belirtmeden önce kesinlikle iki kimyasal maddeyi birbiriyle karıştırmayın. Çünkü çok ciddi zehirlenmelere yol açabilir. Bu arada bütün deterjanları ne yapıyoruz? 3 yaşından küçük çocuğumuz varsa onların ulaşamayacağı bir yere kaldırıyoruz. Porçözümü dökmeye başladım şimdi. Fırçayla bir defa klozeti fırçalıyorum. Çünkü porçözün ulaşamadığı noktalar olabilir. Benim klozetime dikkat ediyorsanız bu klozetimden ben çok memnunum. Çünkü kenarında herhangi bir girintisi yok. Hijyen açısından temizlemesi de çok kolay. Eğer yeni klozet alacak iseniz dikkate almanızı öneririm. Ben fırçayı bu şekilde içinizde bırakıyorum ve klozetimin kapağını kapatacağım. En az 1 saat bu şekilde klozetimi bekleteceğim. Klozet temizliğimde çocuklarımın bu klozeti kullanmasını engellemek için klozetin üzerine bir aksesuar bırakıyorum. Çocuklarım da bu vesileyle klozeti bir müddet kullanamayacaklarını anlıyorlar. Uzun bir bekleyişten sonra aksesuarımı üzerinden alıyorum ve temizliğime devam ediyorum. Temizliğime şimdi devam edebilirim. Bu süre zarfında çocuklarımın bu banyoyu, daha doğrusu misafir tuvaletini kullanmaları yasak. Banyoyu temizlediğim zaman da banyoya girmeleri yasak. Bunu da belirtmek istiyorum. Bakın hiçbir sarılık, hiçbir kireç lekesi kalmamış. Umarım gösterebiliyorumdur. Şimdi sifonu çekip devam edeceğim. İşlemime çamaşır suyu ile devam ediyorum. Ve ince bir tabaka halinde klozetimin her yerine çamaşır suyunu sıkıyorum. Hali hazırda akan sarılığı görebiliyor musunuz? İşlem şimdilik bitti. Bir 15 dakika sonra artık tamamen silmeye geçeceğim. Yaklaşık olarak 20 dakikadır bekleyen klozetimin temizliğine şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Ben tuvalet kağıdından daha çok yararlanıyorum. Haftalık yapmış olduğum temizliğimde de sünger kullanıyorum.
Şimdi Rossmann'dan almış olduğum bu Domol'ün tuvalet temizleyicisiyle devam edeceğim. Fakat bunun öncesinde öncelikle sifonu çekeceğim ve kullanmış olduğum çamaşır suyunun tamamen yok olmasını bekleyeceğim. Aslında görüyorsunuz bunun ucu eğimli, şu şekilde girintili olan yerlere püskürtme şansı veriyor size. Ama benim bu klozetimde böyle bir girinti olmadığı için işim biraz daha rahat ve kolay oluyor. Tekrar son defa fırçalıyorum tuvaletimi. Ben klozetimi temizlerken klozetimin bakterilerden tamamen arındığından emin olmak istiyorum. O sebeple çok fazla istemesem de kimyasal kullanıyorum. Haricinde hiçbir şeyin, özellikle klozeti, özellikle banyoyu ve bazı alanları çamaşır suyu kadar ya da Domestos kadar iyi temizleyemeyeceğini düşünüyorum. Sadece banyo temizliğinde kullandığım ve temizledikten sonra yıkayıp kurutup buraya kaldırmış olduğum nemli bezimle temizliğime devam edeceğim. Tekrar yıkayıp tekrar sıkacağım bezimi. Bezimi tekrar sudan geçirip sıkıp devam ediyorum. Bezimi tekrar sıkıyorum ve biraz Domestos'la şu alt bölümünü de sileceğim. Sifonu çekiyorum ve klozet temizliğimi tamamlamış oluyorum. Videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Tüm temizlik videolarımı tek bir albümde toparlıyorum. Yani temizlik vlogu adı altında hepsini bir arada paylaşmış olacağım. Onlara da göz atabilirsiniz. Ayrıca tüm temizlik videolarımın linklerini bu videonun altına ya da birbirlerinin altına ilave ediyorum. Oradan da bir tıkla girip diğer temizlik videolarımı da izleyebilirsiniz. Evet. Hepinize beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve lütfen bana destek olmak adına kanalıma abone olmayı, kanalın bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.